1574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki son değişikliklerle birlikte araçlardaki multimedya sistemlerine dair yeni yaptırım kararları gündeme gelmişti. İçişleri Bakanlığı yeni yönetmeliğe kadar yürütmeyi durdurma kararı alsa da benim aracımda sonradan takılan sistem görüş alanını kısıtladığı için risk teşkil ediyordu. Çözüm olarak görüş alanını kapatmayan standart boyutlarda ve geri görüş özellikli bir teyp taktım. Bu değişimle birlikte eski multimedya sistemim boşa çıkmış oldu. Ben de bu ekranı kenara atmak yerine onu çocuklarım için nostaljik bir televizyona dönüştürmeye karar verdim. Tinkercad ile yaptığım tasarımlar, 3D yazıcı sürecim ve teknik bağlantılarla dolu bu yeni projemin detaylarına gelin birlikte bakalım. İlk olarak Tinkercad uygulamasında iki farklı bölüm çizdim. Birincisi alt bölüm. Bu bölüm sehpa görevi görecek ve içerisinde bir araç hoparlörü ihtiva edecek. Burada araç hoparlörü kullanmamdaki sebep elimde fazladan bir hoparlör olmasıydı. Amacım elimde var olan malzemeleri değerlendirip dışarıdan herhangi bir şey satın almadan güzel bir proje ortaya çıkarmaktı. Bu yüzden proje aşamasındaki ölçülendirmeleri tamamen elimdeki malzemelere göre yaptım. İkincisi ise TV kasası. TV kasası iki ana parçadan oluşuyor ve bu iki ana parça birbirine vidalarla geçerek bağlantı sağlanmış oluyor. Proje dönüşüm amaçlı olduğundan ve elimde var olan malzemeleri değerlendirmeye yönelik bir çalışma olduğundan bunun STL dosyalarını paylaşma gereği duymuyorum. Çalışmada çizim aşamasından ziyade baskı sonrası işlemlere odaklanmayı tercih ettim. Özellikle multimedya sistemlerinin evde 12 voltluk adaptörle nasıl çalışacağı konusunu merak ediyorsanız videoyu mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Çizimini tamamladığım modellerimi 3D yazıcıma baskı için gönderiyorum. Üç d yazıcımız baskılarını tamamlayana kadar gelin elimizdeki multimedya sisteminin bağlantılarına bir göz atalım. Burası radyo anten soketi. Hemen altındaki ise GPS. Elimde bir radyo soketi olmadığı için bu kısmı takmayacağım. GPS'i görüldüğü gibi şu alt bölüme takıyoruz. Elimde görmüş olduğunuz amfi soketi. 18 pinli yuvaya bu soketi takıyoruz. Bu soket normal şartlarda amfiye gidecek olan sesle ilgili ama ben evde bunu kullanırken harici bir hoparlör kullanmak ve kamerayı bağlamak için takıyorum. Kamerayı normal şartlarda şu elimde görmüş olduğunuz parçayla çalıştırmam gerekiyor. Bu 6 pinli soketi alıp yuvasına taktığımızda kamera sistemini kullanıyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Bu aracın üzerinde olmadığı için ve geri vitese takıldığında algılandığından kamera o portta çalışmıyor. Standart RCA sisteminin bağlantı şeması. Şu elimde görmüş olduğunuz güç soketi. Güç soketinin bağlantı şemasına hemen bir göz atalım. Biz bu sistemi evde adaptör yardımıyla çalıştıracağımızdan herhangi bir açma kapama ya da kontak durumumuz söz konusu değil. O yüzden ilk tetiklemeyi yapabilmesi için kırmızı ve sarı kabloyu birbirine bağlayacağız. Ve bunları adaptörden gelen artı kutba bağlayacağız. Diğer siyah olan kablo ise zaten negatif kutba bağlanacak ve cihaza güç gitmiş olacak. Eğer geri görüş kamerasını kullanmak istiyorsak vites algısı olmadığı için mecburen bu sistemi de adaptörden gelen artı ve eksilere bağlamak gerekiyor. Sistem için gerekli olan dişi adaptör soketini daha önce elimde olan kırılmış bir led parçasındaki kart üzerinden söktüm. Görüldüğü gibi şu kartın üzerindeydi. Lehimle ısıtarak malzemeyi söktüm. Sökmüş olduğum dışı sokete güç kablolarını tekrar lehimle bağladım. Bu tarz bir sistemde lehim kullanmayıp sadece bağlantı kullanırsanız sistem çok çabuk zarar görebiliyor. Gelelim adaptör kısmına. Burada 12 voltluk bir adaptöre ihtiyacınız var ama 12 voltla bitmiyor. Bunların amper değeri var. Bu tarz bir sistemin çalışabilmesi için minimum 4 ampere ihtiyacınız var. Elimde 4 amperlik eski bir adaptör var. Ben bu adaptörü kullanacağım. Zaten sistem üzerinde sadece bir tane hoparlör kullanacağım için bana yeteceğini düşünüyorum.
Şimdi geçelim güç bağlantılarına. Güç bağlantılarında görüldüğü gibi sarı ve kırmızı kabloyu birleştirip adaptörden gelen artı soketine bağladım. Diğer siyah kabloyu da eksi soketine bağladım ve bunu teybin üzerine takacağım. Teyp üzerinde takılabileceği tek bir soket var zaten. Yanlış bir yere takılma olasılığı yok. Elimde iki tane USB soketi var. Bu soketlerden bir tanesi 4 pinli girişe, biri de hemen onun yanındaki 6 pinli girişe bağlanıyor. Eğer sistem kurulduktan sonra USB'ler çalışmazsa teybi resetlemenizde fayda var. Benimkinde öyle oldu. Sistem çalışmamıştı. Teybi resetledikten sonra sistem çalıştı. Gelelim hoparlör bağlantılarına. Hoparlör bağlantılarında 8 tane çıkış olduğunu şemadan hatırlıyoruz. Bu çıkışlardan herhangi birine bağladığımızda hoparlörümüz çalışacak. Şimdi bu sistemi burada açıkta test edip daha sonra yapmış olduğum baskıyla entegre edeceğim. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra hemen test aşamasına geçiyorum. Kamera bağlantısı dahil tüm sistemin çalıştığından emin oluyorum. Burada kamera ile ilgili daha önce söylemiştim. Kameranın güç kablosunu adaptörden gelen güç kablosuna bağladım ve görüldüğü gibi kameramız da çalışıyor. Sistemimiz gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Hemen bir ses testi yapalım. Tek hoparlör olmasına rağmen gayet yüksek ve tatmin edici bir ses var. Ses kalitesi de çok iyi. Ben bu hoparlörü daha önce Çin kaynaklı bir siteden almıştım. Hepimizin bildiği ama sonradan kapanan bir site. Çok cüzi bir fiyata almıştım. İşe yaramayacağını düşünüyordum gerçekten. Ama burada kullanınca sistemde çok hoşuma gitti. Bunu da altını çiziyorum. Biz kablo bağlantılar ile uğraşırken makinamız da baskımızı tamamladı ve şimdi destek sökme işlemine bakıyoruz. Baskı esnasında oluşan sarkmalardan kaynaklı ön bölümde kötü bir görüntü oluşmuş. Bu görüntüyü yok etmek için hemen zımparalama işlemi yapacağız. Zımparalama işlemini yaparken dikkat edilmesi gereken husus, kalın zımparadan inceye doğru yaparsanız hem sizi yormaz hem de daha güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz.
Dokuma makinesi hızında zımparalama işlemini tamamladıktan sonra geldik entegrasyon kısmına. Gövde için bastığımız iki parçayı birleştirirken küçük bir hatayı fark ediyorum. Orta bölüme herhangi bir şey koymadığımdan bu bölümde şöyle bir esneme söz konusu. Bu esneme problemini çözmek için orta bölüme ayrı bir parça hazırlayarak yapıştırıyorum ve bu sorun böylece çözülmüş oluyor. Aslında bunu tasarım aşamasında vida olarak düşünerek koysam çok daha iyi olacaktı. Bunun da altını çizmekte fayda var. Destek parçalarını yapıştırdıktan sonra iki parçayı birleştirdiğimde şeklin daha rigid olduğunu görüyorum. Gelelim kablo entegrasyonuna. Şimdi bu bölümde ilk olarak adaptör kablosunu arka bölüme şu şekilde yapıştırıyorum. RCA kablolarını arka bölümde onlara özel bıraktığım deliklere tek tek yerleştiriyorum. Burada yaptığım sıralama outputları alta, inputları üste taktım. En sağdaki küçük deliği ise kamerayı kullanırsam diye kameranın güç soketi için ayırdım. Bu bölüme kameranın güç soketini bağlayacağım. Solda görünen iki dikdörtgen deliğe de hemen USB kablolarımı bağlıyorum. Gelelim ekrana oturtma kısmına. Ekran oturtma kısmında herhangi bir problemimiz yok. Ekranımız gayet düzgün bir şekilde yerine oturuyor. Ölçüler güzel olmuş. Ama ekranın tutması için arkaya bıraktığımız o delik kısımlarında bir hata var. Yaklaşık 8 milimetrelik bir sapma var. Bu da muhtemelen ön bölümdeki et kalınlığını hesaba katmadan sadece arka üzerinden değerlendirme yaptığımdan yaptığım bir çizim hatası. Bu tabii ki bu sorunu çözmek için hemen matkap kullanarak uygun yerlerden delikleri tekrar açıyoruz. Ve vidalarımızı bu bölüme takıyoruz. Burada önemli olan konu kullandığınız matkap ucu. Eğer filamentleri delmeye çalışıyorsanız ahşap uçları kolay kolay delemiyor. Metal uçlarını kullanmanız gerekiyor. Bu metal delme uçlarını kullandığınızda filamentlerin üzerinde herhangi bir hata olmadan gayet düzgün bir şekilde düzgün delikler elde edebiliyorsunuz. Sistemin güç kablosunun bağlantılarını yaptıktan sonra elimde boşta kablolar kalacak. Hoparlör kabloları, geri vites kablosu gibi. Bu kabloların hepsinin ucunu sıkıca bantla sarıyorum ki izolasyon sağlansın. Eğer bunların ucunu bantla kapatmazsam ve kısa devre yaparsa cihazın ömrü kısalabilir ya da başka teknik sorunlara sebep olabilir. Hemen sıkıca sarma işlemini tamamlıyorum. Sarma işlemi bittikten sonra gördüğünüz porta hemen güç kablosunu oturtuyorum. Daha sonra sırasıyla diğer kablolarımı tek tek bağlayacağım. İki tane USB portum var. Bu portları orta bölümde bulunan 4 ve 6 pinli çıkışlara bağlayacağım. Şu geniş olan çıkışa ise RCA kablomu bağlayarak bütün bağlantılarımı tamamlamış olacağım. Bu bağlantı kısmını biraz hızlandırarak geçeceğim. Çünkü daha önce ayrıntılı olarak anlattım.
Bütün bağlantıları yapıp malzemeleri hazır hale getirdikten sonra hemen boya kullanarak ön yüzeyde bazı değişiklikler yapacağım. Bunun için ayrı aparatlar yaptım ve onları küçük rutuşlarla boyayarak TV'nin ön bölümüne yapıştıracağım. Burada hem logomuz olacak hem Android logosu olacak. İzliyoruz. Boyama işlemi bittikten sonra son bağlantılardayız. Artık alt bölümdeki hoparlör ile üst bölümdeki TV şu şekilde birbirine bağlanacak. Bağlantı yapıldıktan sonra güç kaynağını da güç soketi için ayırdığımız bölgeye bağladığımızda artık televizyonumuz hazır olacak ve ekranımıza görüntü gelecek. İlk başta tasarladığımız gibi altı hoparlör ihtiva eden bir sehpa, üstü ise eski nostaljik bir televizyon olan sistemimiz hazır oldu. Kamera ve bütün bağlantıların çalıştığından emin olduktan sonra tekrar bir ses testine bakıyoruz. Gece kadar derin bir hayal dünyası, piksellerle çizilir sonsuz manzarası, küpler dijital rüyalar, gerçek yalanlı, her şey mümkün, sınır ne de sanki, bükülür zaman şekil, ömür mekan tehdidi, hayat sonsuz bir an. Ve bütün bağlantılar tamamlandı. Şimdi sistemi gerçek sahiplerine teslim etme vakti. Chúng tôi không thấy em bé Jack đâu nữa. Em ổn chứ? Chúc mừng sinh nhật Jack. Em bé Jack đã làm chiếc bánh này cho bạn đấy. Và tôi và Elvin. Thật tuyệt vời khi được ăn bánh sinh nhật cùng bạn bè. Bir sonraki projede buluşmak üzere. Esen kalın.